Merhaba, ben Doktor Erhan Özel, iş hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlerle Hipokrat TV Sağlık kanalımızda tekrar buluştuk. Konuya girmeden önce Hipokrat TV kanalımıza üye olursanız seviniriz. Ayrıca hatırlatma butonuna basarsanız haftada 4-5 kez sağlık konusundaki konuşmalarımızı da dinlemiş olursunuz. Bizler sağlık konusundaki bu konuşmalarımızı yaklaşık 10-15 kişilik uzman öğretim üyesi doktorlar eşliğinde beraber her hafta farklı konularda yapmaktayız. Çoğunda halkın anlayacağı dilde ama ne kadar halkın anlayacağı dilde konuşsak da tamamen %100'ünü yapamıyoruz ve hekimlere yönelik de konuşmalar olabiliyor ve son literatür taramalarına bakarak hekimleri de bu konuda bilgilendirmek istiyoruz. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bugün sizlere anlatacağım konu çok önemli bir konu ve bizim çok ihtiyaç duyduğumuz bir konu. Pıhtılaşmayı engelleyen ilaçlar. Bunların başında varfarin dediğimiz, kumadin dediğimiz bir ilaç. Kumadin yaklaşık 50 yıldan fazladır tıpta kullanılmakta, kanı sulandırmak için kullanılmakta. Baş belası bir ilaç. Çok güzel bir ilaç. Çok ucuz bir ilaç, çok gerekli bir ilaç ama çok tehlikeli bir ilaç. İki ucu keskin bir ilaç. Fayda yaparken zarar da yapabiliyor. Aslında tıp bu ilaçtan kurtulmak istiyor. Alternatiflerini arıyor. Kısmen buldu, kısmen hala araştırmalar devam ediyor. Kumadin ne yapıyor? Kumadin kanı sulandırıyor, kanı inceltiyor. Ayrıca kanı incelten daha basit bir ilacımız vardı. Biliyorsunuz aspirin. Aspirin konusunda da önümüzdeki haftaki videomuzda bahsedeceğiz. Kumadin ağızdan alınan bir tablettir. 5 miligramlık, 10 miligramlık tabletleri vardır. Ağızdan alınır. Ağızdan alındıktan sonra karaciğere gider. Karaciğere gittikten sonra karaciğerde K vitamini yapımını durdurur. Yani bir K vitamini antagonistidir. K vitamini yapımını durdurduktan sonra karaciğerdeki pıhtılaşma faktörleri de yapımı durur. Bu faktörler hangisi? Faktör 2, 7, 9, 10 dediğimiz faktörler yapımı durur. Bunlar azaldığı zaman da kan sulanmaya başlar. Tamam, kan sulandı ama biz kanı nereye kadar sulandıracağız? Kumadini hangi hastalarda kullanacağız? Allah'a şükür kumadini bugün daha sınırlı hastalarda kullanmaktayız. Çünkü kumadin yerine son 4-5 yıldır kullanılan yeni oral antikoagülanlar var. Ve kumadinden daha az tehlikeli ve hemen hemen aynı etkiyi yapılan ilaçlar. Ama kumadinden vazgeçemediğimiz 3 tane hastalık var. Bir tanesi özellikle kalp kapak protezleri. Yani hasta kalp romatizması geçirmiş, kalp kapağında bozukluk var. Kalp kapağının değişmesi gerekiyor. Bu kalp kapağı değiştikten sonra bu hastaların özellikle mekanik kalp kapağı konulanlar yani metalik veya plastik kalp kapağı protezi olanlar ömür boyu kumadin kullanmak zorundadır. Kumadin kullanırken bizim bir kan testimiz var. Yani biz kanı ne kadar sulandırıyoruz, inceltiyoruz diye bir kan testimiz var. Buna INR diyoruz. Bu INR normal insanlarda 1'dir. Ama kalp kapağına protez koyduğumuz hastalarda bu değerin 2,5-3,5 arasında yani kanın 2,5-3,5 katı sulanması gerekir ki kalp kapağı bozulmasın diye. Çünkü kalp kapağı bozulursa hayati önemi vardır. Bunun için hastalara bu ameliyattan sonra kumadini veriyoruz. Verdikten sonra da ilk bir ay haftada bir bakarak INR değerine göre vereceğimiz ilacın dozunu ayarlıyoruz. Doz ayarlanması yapılıyor. Ondan sonra da ömür boyu bu INR testine bakmak gerekir. Ama şartlar, Anadolu'nun ücra köşesinde yaşayan bir hastaya INR'yi nasıl bakacağız soru işareti. İşte bu durumdan dolayı acaba kalp kapak protezlerinde kumadin yerine başka bir oral antikoagülan kullanılabilir mi diye düşünmekteyiz. Aramalar devam etmekte. Fakat şu an henüz yeni bir alternatif bulunmuş değil. İkinci hastalığımız özellikle gene kalp kapak romatizmasına bağlı ritim bozukluğu olan, bu ritim bozukluğunda özel bir ismi var, atrial fibrilasyon. Atrial fibrilasyonda biz mutlaka gene kumadin kullanmak zorundayız. Ama hangi atrial fibrilasyonda? Romatizmal kalp kapak hastalığına bağlı atrial fibrilasyonda. Burada da INR değerini 2 ila 3 arasında tutmak zorundayız. Üçüncü bir hastalığımızda diyelim ki hasta kalp krizi geçirdi.
kalbin sol tarafında ölü bir boşluk oluştu. Buna anevrizma, baloncuk diyoruz. Bu baloncuk olan yerde kanın devir daimi, türbülansı çok zayıf olur ve burada pıhtı oluşum riski fazladır. Bu hastalara da Coumadin tercih etmekteyiz. Eskiden daha farklı hastalıklarda da Coumadin kullanmaktaydık. Çok şükür bunlardan kurtulduk. Mesela en önemlisi derin ven trombozu, bacaklardaki tromboz ve pulmoner embolide kullanıyorduk. Burada artık yeni oral antikoagülanlar, yani rivaroxaban dediğimiz Xarelto denilen, apixaban eliquis diye anılan, dabigatran pradaxa denilen ilaçları artık Coumadin yerine tercih etmekteyiz. Acaba bu ilaçları Coumadin'in diğer kullanım alanında kullanılabilir miyiz diye çalışmalar devam etmekte. Başka ilaçlar belki inşallah geliştirilecektir. Coumadin'den mutlaka kurtulmamız lazım. Çünkü kaş yaparken göz çıkarıyoruz. Ne yapıyor Coumadin? Fazla sulandırıyor. Nasıl fazla sulandırıyor? İğnele değerini 5'in üzerine çıkardığı zaman doktorunuza mutlaka ulaşın diyoruz. Onun üzerine çıkardığında acile gidin, tedaviniz başlansın diyoruz. Çünkü beyin kanaması, sindirim sistemi kanaması, mide kanaması, bağırsak kanaması yapıp hayati öneme haiz olaylar meydana getirebiliyor. Eğer Coumadin'e bağlı bir kanama olursa, ki en basit kanamalar dişinizi fırçalarken bir kanama meydana gelebilir. En ağırı da sindirim sistemi ve beyin kanamalarıdır veya en basit bir kesik kanamalar olabilir. Kesik üzerine bastırmak lazım. Bu genelde durur. Eğer iğnele değerimiz çok yüksek ise, ciddi kanamalar varsa hemen hastaneye gitmek gerekir. Hastanede ne yapılıyor? K vitamini uyguluyoruz. Taze dondurulmuş plazma veriyoruz. Taze kan veriyoruz. Koagülasyon faktörlerini 2, 7, 9, 10 vermeye çalışıp iğnele değerini düşürmeye çalışıyoruz. Coumadin demiştim, iki ucu keskin bıçak, kullanması çok zor. Niçin çok zor? Çünkü yediğimiz yemekten, aldığımız gıdadan, içtiğimiz ilaçlardan etkilenen bir ilaç. Yani bazı ilaçlar Coumadin'in etkisini arttırıyor. Bazı ilaçlar Coumadin'in etkisini azaltıyor. Bazı gıdalar da aynı şeyleri yapıyor. Mesela Coumadin kullanırken beraberinde aspirin, romatizma ilaçları, özellikle isim olarak söyleyebiliriz. Voltaren, Apranax, Naproxen, Tilkotil, Kataflan, Brufen türü ilaçlar kullandığımızda, antibiyotikler, penisilinler, sulfaramitler, eritromisin grubu ilaçlar, mantar ilaçları, antidepresanlar, E vitamini, tiroksin dediğimiz guatı ilacı, bunlar Coumadin'in etkisini artırıp kanama riski yapabilir. Bunun yanında Coumadin'in etkisini azaltan ilaçlar da var. Bu ilaçlarda gene antitiroid ilaçlar, propisil ve tramazol dediğimiz ilaçlar, askorbik asit, azotiopirin dediğimiz bir çeşit kanser ilacı, imuran, yani bazı uyuşturucu grubu ilaçlar, barbituratlar, epilepsi ilaçları, doğum kontrol hapları, aldakton dediğimiz bir idrar söktürücü, bir antibiyotik olan tiokaplanin ve antihistaminikler Coumadin'in etkisini azaltıyor. Gıdalar var. Gıdalardan özellikle yeşil gıdalar Coumadin'in etkisini azaltıyor. Yani brokoli, lahana, ıspanak, pazı, maydanoz, kıvırcık, marul, semizotu, yeşil çay K vitaminini içererek Coumadin'in etkisini azaltıyor. Arttıran gıdalar da var, K vitamininin etkisini arttıran ve kanı daha fazla sulandıran gıdalar var. Bunlar da kırmızı olan şeylerdir. Yani yeşiller azaltıyor, kırmızılar arttırıyor. Nedir? Kırmızı et, tavuk, yumurta, süt, ekmek, tereyağı, havuç, kereviz, mısır, yer fıstığı, fasulye, soğan, pirinç, domates, biber, bal kabağı, elma, portakal, çilek gibi şeyler Coumadin'in etkisini. Bu durumda bu gıdalara artık bizim hastalara söylemiyoruz. Çünkü o kadar çok gıda var ki etkisinin farklı farklı olduğu. Biz hastaya ilacı verip iğnele takibiyle normal beslenmesini sağlıyoruz. Sadece aspirin ve romatizma ilaçları konusunda uyarıyoruz. Burada en önemli beslenmeyle ilgili gıda, yoğurttan bahsetmek istiyorum. Yoğurt bağırsaklarda K vitamini yapımını artırarak Coumadin'in etkisini azaltır ve pıhtılaşmayı arttırabilir. Coumadin ile ilgili sorulan sorular olabiliyor. Yani kan sulandırıcılarla ilgili sorulan sorular var. O konuda da bahsetmek istiyorum. Deniliyor ki biz Coumadin'i aspirinle birlikte kullanabilir miyiz? Eğer hastalar çok riskliyse, daha önce emboli geçirmişse, Coumadin altında bile emboli geçirmişse aspirinle kombine edebiliriz. Peki Coumadin kullanıyorum, spor yapabilir miyim? Yapabilirsiniz ama hafif sporlar olacak. Yürüyüş gibi, yüzme gibi. Bir karate, tekvando, boks, fazla travma içeren sporlar olmayacak. Çünkü kanama riski fazla. Peki Coumadin kullanıyorum. Ben ameliyattan önce bu Coumadin'i nasıl keseceğim? Coumadin şöyle bir ilaçtı. Veriyoruz Coumadin'i, etkisi hemen başlamıyor. 3-4 gün sonra etkisi başlar.
ve 3-4 gün sonra etkisi başladığı için kumadini kestiğimiz zaman da etkisi 5 gün sonra geçer. Bir elektif bir ameliyat olacaksak, diyelim safra kesisi ameliyatı olacağız. Kumadini kullanıyoruz. Kumadini kesiyoruz. Direkt kesip iğnereye bakıyoruz. Eğer iğnere 1,5'a gelinceye kadar ameliyat olmuyoruz. İğnere 1,5'a geldiğinde sabah akşam subkutan dediğimiz bu kumadinin bir tür iğnesi olan kleksan altında bu ameliyatları yapabiliyoruz. Peki hamileler kullanabilir mi? Genç bayanlar hamilelikten önce eğer bir romatizmal kalp kapak hastalığı sebebiyle kapak değişimi yapılmışsa ve bunlara kumadin verilmişse bunlar hamile kaldığında ilk 3 ay kesinlikle kumadin kullanamaz. O zaman ne yapıyoruz? İlk 3 ayda kumadin yerine sabah akşam kan sulandırıcı iğne yapıyoruz. Özellikle kleksan grubu iğneleri yapıyoruz. Peki atrial fibrilasyonlu hastaların hepsinde kumadin kullanabilir miyiz veya kumadin kullanmak istemiyoruz? Var mı böyle bir grup? Hayır. Eğer kalp romatizması geçirmiş, buna bağlı ritim bozukluğu, atrial fibrilasyon olmuşsa gene kumadin kullanmak zorundayız. Peki derin ven trombozu, bacakta tromboz var, akciğere emboli attı, akciğer embolisi, burada kumadin şart mı? Çok şükür ki burada artık kumadin gerekli değil. Çünkü burada artık yeni oral antikoagülanlar kullanmak istiyoruz. Yani kumadin önemli bir ilaç, ucuz bir ilaç, basit bir ilaç. Tek doz alıyoruz. Yemek, açlık, toklukla ilgisi yok. Suyla alıyoruz. Fakat hayati risk oluşturacak yan tesirleri var. Bu ilaçtan tıp dünyası kurtulmak istiyor. Kurtulmak için de yeni ilaç arayışları içerisindeyiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla, sağlıcakla kalın.